Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki üçgen şal modelini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı çok zordur diye uzun zamandır ertelediğim bir modeldi. Ama örmeye başladığımda baktım ki gerçekten yapımı kolay. Evet, kabul ediyorum, biraz zaman alıyor. Hemen çabuk biten bir model değil ama ezberlediğinizde, her sırayı ezberlediğinizde hemen akılda kalacak ve sizi çok zorlamayacak bir model. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Sizlere göstermem daha kolay olması amaçlı Alize Cotton Gold ile ördüm ama sizler istediğiniz şal ipleriyle örebilirsiniz veya dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler için şöyle 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen şöyle tersini göstermek istiyorum. Muhteşem. Evet. Bu video birazcık uzun olabilir ama size böyle ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Takıldığınız noktalar olursa yine Instagram hesabımdan bana ulaşabilir. Takıldığınız noktalarda soru sorabilirsiniz veya bu videonun altına da yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenip altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktalardan tutuyorum. Tığım halkamın içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber sihirli halkamın içine toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçültüyorum. Daha sonra sihirli halkamın ipini saklayacağım. Şu şekilde iyice küçülttüm. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Şimdi her bir trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapacağım. Çektiğim zinciri ilk trabzan olarak sayıyorum ve dibine batarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana battım. Aynı trabzan tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda trabzanlarımı saydığımda 24 tane trabzanım olacak. Her bir trabzan tepesine ikişer trabzanımı yapıp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. 22 tane ikili trabzanım var. Bakın 23 ve 24'ü de en son zincire batarak yapıyorum. 23 ve 24. Yani 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 3 zincirimi çektim. Tığın başını doluyorum. Önümdeki trabzanı atlayıp ikinci trabzana battım. Aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 zincir çekiyorum. Birinci trabzan değil, ikinci trabzana batırıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir, birinci trabzana atlayıp ikinci trabzana batırıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
3 zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum aslında, ama buraları da bu şekilde göstermek istiyorum. Toplamda 10 tane kutucuğum olması gerekiyor. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tamamdır. 9, 3 tane zincir çektim, tığın başını doladım, bir tane atlıyorum, ikinciye battım, 3 tane ikili trabzan yapıyorum, 2 ve 3. Tığın başını doladım, en son bakın zincir tepesine de batıyorum ve bir ikili trabzanla bu sırayı bitiriyorum. Şöyle tekrar sayalım. Kutucukları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kutucuğum olmuş oldu. 1 2 3 zincir çektim, modeli çevirdim, tığın başını doladım. Bakın ilk trabzanı saymıyorum, burada 3 tane trabzan yapmıştık. Birinci değil, ikinciye battım, yine burada 3 tane aynı trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 zincir çektim ve kutucukların içine batarak sık iğne yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. 3 zincir, kutucukların içine batıyorum, 3 zincir, kutucukların içine batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 3 tane sık iğne yaptım, son kutucuğun içine battım, 3 zincir, tığın başını doluyorum, yine bakın burada sayıyorum, birinci değil ikinciye battım, 3 tane ikili trabzan aynı trabzan tepesine ve son olarak kenar trabzanımı unutmuyorum, zincir tepesine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Modelimi çeviriyorum. Tığın başını doladım. Yine birinci değil, ikinci trabzan tepesine batarak 3 tane ikili trabzan. Evet. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanım. Şöyle göstererek yapmak istiyorum. Kafanız karışmasın. Daha sonra yine 3 zincirim var. 1 2 3. Bu sırada popcornlarımızı yapmaya başlayacağız. Hemen önümdeki boşluğa battım, sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir çektim, tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. İlmeğimi uzattım. Hemen ilk trabzana şöyle arkadan tepesine batıyorum ve bu ilmeği içinden geçirerek bir popcorn yaptım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir, tığın başını doladım, önümdeki boşluğun içine 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6 ve yine aynı şekilde ilk trabzana şöyle arkadan batıyorum, ilmeği içinden geçirdim, şöyle sıkılaştırdım, 1 2 3 zincir,
Hemen önümdeki boşluğa batırıyorum. Sık iğne 1 2 3 zincir ve yine buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde şuraya gelene kadar, bakın şuraya gelene kadar aynı şekilde devam edelim. Bu şekilde toplamda 5 tane popcornumuz olacak. Evet arkadaşlar, son popcornumu yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Son boşluğa batırdım sık iğne ile ve yine 3 tane zincir çekerek burada hemen şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanım olmuş oldu ve tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batırıyorum. 1 aynı trabzan tepesine 2 aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan ve kenar trabzanıma da aynı şekilde tepesine batırıyorum. Bir ikili trabzan yaparak bu sıramı bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şunu da hemen sizin önünüzde saklamak istiyorum. Oradan biliyorum gözünüz apatıyor. O yüzden şöyle bir düğüm atarak sakladım. Şöyle içten saklayalım tersinden. Genelde kameranın karşısında saklamıyorum ama bazı arkadaşlar mesajlarda nasıl saklıyorsunuz diye mesaj yazmışlar. O yüzden şöyle sizin önünüzde de saklamak istedim. Evet. Bu şekilde o ipi de kaybetmiş olduk. Ve yine 3 zincirle 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım. 3 zincirimi çektim. Birinci değil, ikinci. Hep buralar, bu kenar aynı şekilde olacak. İkinciye batacağım ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı trabzan tepesine. Burada 3 zincirim var. Hemen önümdeki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Yanına, yani aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sık iğne de hemen şu yanındaki sık iğne tepesine yapıyorum. Bu şekilde. Burada tığın başını 1 2 3 4 kez doladım. Şöyle sindire sindire anlatmak istiyorum. Bakın şu hemen fıstığın altına bakıyorum. Bakın şurada ikinci sıradaki trabzanlara bağlayacağız. Şimdi hemen fıstığın altındaki sık iğnenin altındaki ikili trabzan. Bakın yani 1 2 3 4. trabzana denk geliyor. Hemen o trabzanın beline doluyorum. İlmek çıkardım. Önce bir ilmek, sonra 2 2 altılı trabzan yapacağım. 2 oldu. 3 4 5 ve altılı trabzanımı yaptım. Şimdi tığın başını doladım. Hemen arkasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Aynı boşluğa tığın başına bir kez doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan, önce bir ilmek, sonra 2 2. Tığın başını 2 kez doladım. Bakın fıstığın tepesine batıyorum şu şekilde. Önce 1, sonra 2 2 2 dörtlü trabzan yaptım. Burada 4 zincirim var. 1 2 3 4 ve hemen dibindeki şu 2 ilmeğe kaydırmayla sabitliyorum. Buraya bir pıtırcık yapmış oldum. 2 kez doladım. Yine fıstığın tepesine battım. Önce 1, sonra 2 2 2 dörtlü trabzan yaptım. Tığın başını doluyorum ve hemen yandaki boşluğun içine üçlü trabzan.
Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra tığın başına 1 2 3 kez doladım. Şöyle burayı altılı trabzan yapmıştık. Birinci değil, ikinci trabzana batırıyorum. Şöyle zincire diyelim daha doğrusu. Battım. İçinden ilmek aldım ve 1 2 3 dörtlü trabzan yaptım. 2 2 kapatarak. Hemen bunu şuradaki sık iğne bölümüne batarak sabitleyeceğim. Şöyle sık iğne yaptım ve sabitledim. İlk modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 1 2 3 4 kez tığın başını doladım. Yine fıstığın altındaki yani 1 2 3 4. trabzanın beline doluyorum ve 2 2 ilmek kapatarak önce bir sonra 2 2 ilmek kapatarak altılı trabzan yapıyorum. 4 5 6 tığın başını doladım. Hemen arkasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 3 bir tane üçlü trabzan, 2 kez doladım. Hemen fıstık tepesine önce bir sonra 2 2 ilmek çekerek dörtlü trabzan. 1 2 3 4 zincir. Hemen şöyle 2 ilmeğe batarak kaydırma yapıyorum ve pıtırcık yapmış oluyorum. 2 kez doladım. Dörtlü trabzan. Önce 1 sonra 2 2 2 ve yine aynı şekilde bu tarafa geliyorum ve 3 tane bir tane üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Burada hemen ne yapıyorduk? 3 kere doluyorum. Hemen şu altılı trabzanın bakın birinci zincirine değil ikinci zincirine şöyle batıyorum. Pardon, evet. 2 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yapıyorum. Daha sonra bunu hemen arkadaki sık iğneye bağlıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi diğer üçünü de aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burada yine 4 kez doluyorum. Hemen fıstık altına altılı trabzan yapıyorum. Daha sonra aralarına trabzanlarımı yani şu ikisinde ne yaptıysak diğerlerinde de onu yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın yine 3 tane ikili trabzanımı bitirdim. Ve yine 3 kez tığın başını doluyorum. Ve yine birinci değil ikinci zincire batıyorum. Şöyle. Ve dörtlü bir trabzan yapıyorum. 2 2 kapatarak. Bunu yine sık iğneye sabitliyorum. Bir sık iğne ile bağladım. Daha sonra 2 tane boşluğa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil ikinci trabzan tepesine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve son olarak zincirimin tepesine de bir tane şöyle ipimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramda bu şekilde zaten model ortaya çıktı. Çok da şık görünüyor. Bakar mısınız? Ve yine 3 zincirle yukarı çıkacağım. Evet, tekrar burada 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim.
Tığın başını doladım. Şunu saymıyorum. Birinci değil, ikinciye tekrar batıyorum ve 3 tane ikili trabzanım var. 2 3. Burada tekrar 3 zincirim var. Bunu nereye bağlıyoruz? Bakın, modeli yaptık. İlk sık iğnem var burada. 3 tane sık iğnem var. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü sık iğneye başını doluyorum. Şöyle arkadan 2 ilmeğine batıyorum. Şöyle net miyiz? Evet. Tekrar göstereceğim. Şöyle bakın, üçüncü sık iğnenin şu 2 ilmeğine battım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 3 zincir. Bakın. Şimdi bu modelin hemen şurada dörtlü trabzan yapmıştık 2 tane. Tığın başını bir kez doladım. Hemen o trabzanların dibinde 2 tane ilmek var bakın. Şöyle o 2 ilmeğe batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve bu trabzanı hemen bu pıtırcığın dibindeki şöyle 2 ilmeğe batıyorum. Tek ilmeğe de batabilirsiniz ama ben şöyle 2 ilmeğe batıyorum ve kaydırmayla sabitliyorum. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını bir kez doladım. Trabzanlarınız eğer küçük olursa 2 kez dolayıp o şekilde üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Hemen iki modelin arasındaki sık iğneye batıyorum. Üçlü trabzan. 1, 2, 3. 3 zincir. Tığın başını bir kez doladım. Bakın, batacağımız yer zaten belli. Tam şu alttan pıtırcığın hizasındaki 2 ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen pıtırcığın dibindeki 2 ilmeğe kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım. Hemen aradaki sık iğnenin şöyle 2 ilmeğine batıyorum. Üçlü trabzan. Evet arkadaşlar, bu şekilde göstermek istiyorum. 2 tane modelimizi bitirdik. Tam ortadaki modele geldiğimde ise 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Yine aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum aynı yere. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum ve yine pıtırcığın şöyle gördüğünüz 2 ilmeğine kaydırmayla sabitledim. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım ve yine alta ikili trabzan yaptığımız yere gidiyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bakın, burada arttırma yapmış oldum ben. Sadece bunu 3. modelde yapıyorum. Ortada yani. Daha sonra yine 2 tane modeli burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını bir kez doladım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım. Hemen pıtırcığın altından 2 ilmek alıyorum. İkili trabzan. Pıtırcığın hemen şu 2 ilmeğine şöyle kaydırmayla devam ediyorum. Şurayı beraber yapalım. Kafanız karışmasın. İlk başta biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor. Ama inanın, buraya geçtikten sonra iyice kolaylaşacak. Tabii ben konuşurken şaşırıyorum. Burada üçlü trabzanımız var. 3 zincir. Ve yine bu şekilde devam ediyorum. Biraz hızlanıyorum. Eminim ki anlaşıldı buralar. 1, 2, 3. Burada ne yapmıştık? Evet. 3'ü hemen sık iğneye bağlamıştık. 3 zincir şurada. Evet. Şöyle buraya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine birinci değil, ikinci
trabzana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Sonuncu trabzanımı yine zincir üzerine şöyle uzatarak yapıyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş, her güzellik biliyorsunuz ki yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu güzellik de aynı şekilde ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, devam edelim. 1 2 3 zincirle modelimi çevirdim. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada 4 zincirim var. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve şöyle yaptığımız kutucukların içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde tam ortaya gelene kadar 4 zincir çekiyorum ve kutucukların içine her bir kutuya tek tek batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 1 2 3 4 ve buradaki son kutucuğuma battım. 1 2 3 4 5 6 tane kutucuğum olmuş oldu. Tam bakın ortaya geldim. Ortada arkada 2 tane birer zincirlik minik kutucuklarımız vardı. Orada arttırma yapacağız. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen kutucuğun içine batarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın tam burada sık iğnem var arkada. Hemen oraya batıyorum. Burada arttırma yapıyorum çünkü. Şöyle tam sık iğneyi bulalım. Bakın arkada 2 ilmeklik sık iğnem var. Hemen oraya batıyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir var. Hemen diğer bir zincirlik bölüme battım ve sık iğne ile kapattım. Yani burada ben 2 tane fazladan kutucuk yapmış oldum. Daha sonra yine 4'er zincirle devam ediyorum. Diğer kutularıma tek tek batmaya. 1 2 3 4. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Gördüğünüz gibi son kutuya da batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci zincire batıp 1 2 3 zincir dedim ama birinci değil, ikinci trabzana battım. 3 tane aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Son olarak zincire batıyorum. Kenar trabzanımı yaparak bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada 2 tane arttırmış olduk ve bu şekilde devam edeceğiz. Evet, hemen devam edelim. Burada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum ve yine ikinci trabzan tepesine 3 tane ikili trabzanla başlıyorum. Burada yine şu yaptığımız kafesler devam edecek ve yine 4 zincirim var. 1 2 3 4. Kafeslerin içine batarak sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4. Bu şekilde ortaya gelene kadar devam edelim. 4 zincir, kutucuk diyelim, kutucuğun içine batıyorum, sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4. Kutucuğun içine bat, sabitle. 1 2 3 4. Şöyle tam tepeye, yani ortaya gelene kadar devam ediyorum. 1 2 3 4. Bakın şu arttırma yaptığım yere geldim. Yine
1 2 3 4 zincir çektim. Şu kutucuğun içine battım. Sık iğne ile sabitledim. Diğer kutucuğa geçerken 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve hemen diğer kutucuğun, mini kutucuğun içine battım. Sık iğne ile sabitledim. Şu ortası 5 zincir olmuş oldu. Ve yine sıranın sonuna kadar 4 zincirle kutucuklarıma batmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Son kutucuğuma geldim. Yine 4 zincir çekiyorum. Kutucuğun içine sabitledim. 1 2 3 4 ve yine ikinci trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Baş ve son aynı şekilde arkadaşlar ilerliyor. 3 tane ikili trabzan, bir tane de kenar trabzanımı yapıyorum. Ve bu sıramı da şu şekilde bitiriyorum. Şöyle elimle düzelteyim. Gördüğünüz gibi model yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Birinci değil ikinci trabzan tepesine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Artık kafeslerimin içine trabzanlar yapacağım. 3'er tane. Tığın başını doladım. İlk kutucuğun içine 1 2 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Diğer kutucuğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bu şekilde tam tepe noktasına gelene kadar her bir kutucuğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çok farklı bir şey yapmadığım için burayı biraz hızlı örüyorum. Her kutucuğun içine 3'er tane ikili trabzan. 5 zincirlik bölümden önceki kutucuğa gelene kadar bu şekilde hızlı örüyorum. Her bir kutucuğa 3 tane. 1 2 ve 3. Bakın tepe noktası burada. Hemen yanındakine de 3 tane yapıyorum. 2 3. Kaç kutucuğa yapmışız? Kafanız karışmaması için saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 kutucuğa 3'er tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen 5 zincirden bir önceki kutucuğa batıp 2 tane ikili trabzan. 1 2. Hemen 5 zincirlik kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve yine aynı 5 zincirlik kutucuğun içine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen yanındaki kutucuğun içine de 2 tane ikili trabzan. Yani şöyle göstermek istiyorum. Şu kutucuğa 2 tane ikili trabzan, ortadaki 5 zincirlik kutucuğa 2 tane ikili trabzan, 5 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık. Hemen yanındaki kutucuğa 2 tane ikili trabzan yaptım ve diğer kutucuklara yine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Diğerine de aynı şekilde yine sıra sonuna kadar her bir kutuya 3'er tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar, son kutucuğa kadar 3'er tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, son kutucuğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada zincirim yok. Birinci değil ikinci trabzana batıp 3 tane ikili trabzan ve 4. trabzanı zincir tepesine şöyle uzatarak yapıyorum. Hemen şöyle tekrar göstermek istiyorum.
Bu bölümde ördüğümüzde de şu şekilde olacak. Sizinki de aynı bu şekilde ise tamamdır. Evet, hemen devam edelim. 1 2 3 zincirle yükseldim. Yine birinci değil, ikinci trabzan tepesine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada yine zincirim yok ve burada bir kabartma görüntüsü vereceğiz. O yüzden de tığın başını bir kez doluyorum ve önümdeki trabzan beline, tepesine değil de şöyle beline dolayarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Tüm trabzanların beline tek tek bu şekilde batarak 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladığım trabzanın beline doluyorum ve önce bir sonra 2 kapatarak üçlü trabzan yapıyorum. Tüm trabzan tepelerine bu şekilde, tepelerine değil beline tabii ki dolayarak üçlü trabzanlar yapıyorum. Tam şu ortaya, şuraya gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Hiçbir trabzana atlamayalım arkadaşlar. Şöyle sıramın sonuna, daha doğrusu ortaya gelmek üzereyim. Şuradaki son 2 trabzanı da beline doluyorum. Burada 5 zincirlik bölüme geldim. Burada 6 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki diğer bölümdeki ilk trabzandan başlayarak yine aynı şekilde tüm trabzanların tek tek beline dolayarak üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma gelmek üzereyim. Son trabzanımı beline doladım ve 3 tane trabzanın ikincisine batıp yine aynı trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son trabzanımı zincir tepesine batıp uzatarak yaptım ve hemen şöyle şu güzelliği size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir şey oldu. Evet, hemen burada devam ediyorum. Yine 3 zincirle yükseldim. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Pardon. Şöyle bakıyorum. Birinci de ikinciye battım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine kabartmalar yapacağız. Burayı dikkatlice izleyin. Biraz yavaş yapmaya çalışacağım. 2 kez tığın başını doluyorum. Bakın. Trabzanların bir tanesini atladım. İkincinin beline doluyorum. 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen bu beline doladığımız trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Şu geride bıraktığımız ikili trabzanın beline doluyorum. Önce 1 ilmek, sonra 2 çekiyorum ve tığımda 2 tane bırakıyorum. 2 kez doladım. Burada yine bir tane atlayıp ikincinin beline doluyorum. Önce 1, sonra 2 kapattım. Son olarak 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şu şekilde olacak. Tığın başını doladım. En son şu trabzanın tepesine batıyorum arkadan. Şöyle bakın. Arkadan tepesine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada tekrar tığın başını 2 kez doladım. Bakın arkada
boş trabzanım var. Hemen onun beline doluyorum. Önce 1, sonra 2 kapattım. İkisi tığımda. Tığın başını 2 kez doladım. Tekrar bir tane trabzan atlıyorum. İkincinin beline doladım. Önce 1, sonra 2 kapattım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın şöyle çarpı işareti gibi bir kabartma yapıyoruz. Tığın başını doladım. Şu trabzanın tepesine batıyorum arkadan. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını 2 kez dola. Bakın geride bıraktığımız trabzanın beline doluyorum. Önce 1, sonra 2 kapattım. 2 tığımda kaldı. 2 kez doladım. Bir trabzan atlayıp ikincinin beline doluyorum. Önce 1, sonra 2 3 ilmeği aynı anda kapattım. Tığın başını bir kez doladım. Şu trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 kez doladım. Geride bıraktığım trabzanın beline doluyorum. Önce 1, sonra 2 kapattım. İkisi tığımda. 2 kez doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye battım. Ve bu şekilde tam ortaya gelene kadar devam ediyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Normalde bunu ezberlediğinizde inanılmaz kolay devam ediyor. Şöyle ben konuşurken şaşırdım tabii. Birkaç defa yaptığınızda gerçekten çok kolay ilerleyen bir model. Bu şekilde devam ediyoruz. Tam ortaya gelene kadar devam edelim. Bakın şu arkadaki, yani trabzanın arkasındaki, daha doğrusu tepesindeki ilmeğe batmayı unutmuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şuraya kadar ördüm. Kafanız karışmaması için burada bıraktım, beraber örmek için. Tekrar bakın geriye batarak devam ediyorum. 2 kez doladım. Son trabzanın beline doladım. 2 son 3 ilmeği aynı anda topladım ve burayı bitirdim. Şimdi 5 zincirlik bölüme geldim. Hemen ortaya batırıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yine 5 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 tığın başını doladım. Tekrar 5 zincirlik bölüme batarak 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi diğer tarafa nasıl başladıysak buraya da aynı şekilde başlıyorum. Nasıl başlamıştık? 2 kez doluyorum. Bakın birinci değil, ikincinin beline doladım. 2 ilmek çekerek kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen arkasındaki ikili trabzanın tepesine battım, kapattım. Şimdi burada 2 kez doladım. Boşta bıraktım, trabzana geri dönüyorum. Önce 1, sonra 2 kapattım. İkisi tığımda. 2 kez doluyorum. Burada yine bir tane atlıyorum. İkincinin beline doladım. Önce 1, sonra 2 kapattım. Tığımdaki 3 ilmeği aynı anda topladıktan sonra bu trabzanın hemen tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Geriye geldim. Önce 1, sonra 2 kapattım. 2 tığımda. 2 kez doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkincinin beline doladım. Önce 1, sonra 2 3 ilmeği aynı anda kapattım ve hemen şu trabzanın tepesine batarak ikili trabzan ve sıra sonuna kadar
Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın şurada ikili trabzanım kaldı. Bir tane. Tekrar bakın boştaki trabzanın beline doladım. Önce bir, sonra iki kez doluyorum. Yine en son trabzanın beline dolayarak 2 kapatıp en son 3 ilmeği birden kapatıyorum. Burada tığın başını doladım. Birinci değil, ikincinin tepesine batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Son kenar trabzanımı yine uzatarak yapıyorum, kasma olmaması için. Ve arkadaşlar, modelimizin birinci bölümü bitti. Bundan sonraki bölüm hep yine devamı olarak devam edecek. Yine kafes sırasıyla başlıyorum. Öncelikle 3 zincir çektim, modelimi çevirdim. Tabii ki 3 tane ikili trabzanla başlıyorum. Ve burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığın başını bir kez alıyorum. Bakın arkalara battığımız ikili trabzanlarımız var. Bakın hemen şöyle o ikili trabzanı beline doluyorum. 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki, bakın arkadan ikili trabzan yapmıştık. O ikili trabzanlar bunlar. Hemen üçlü trabzan. 1 2 3. Hemen yanındakinin beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 pardon 3. Hemen yanındakinin beline doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. Şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, kutucuklarımı bu bölüme kadar yaptım. Bakın burada 2 tane ikili trabzan olan bölümüm var. Hemen burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci trabzanın beline doladım ve üçlü bir trabzan yaptım. Hemen kutucuklarımın sayısına bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kutucuğum var ve hemen yan tarafa geçmek için 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Burada da 2 tane trabzanım vardı. İlk trabzanın beline doladım. Üçlü trabzan yaptım ve yine aynı şekilde 3 zincir çekerek şu ikili trabzanların beline üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra 2 ilmek çekerek üçlü trabzanlarımı sıranın sonuna kadar yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geliyorum. Bakın son kutucuğumu da yaptım. Yine burada 3 zincirimi çektim ve kenar trabzanımı yapıyorum. Yani aynı trabzan tepesine, artık burayı öğrendik. O yüzden buraya çok dikkatli bir şekilde söylemiyorum. Kenarlar hep aynı şekilde ilerliyor. Şöyle 3 zincirimi çekip hemen bu bölümü de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ilerliyoruz. Evet, hemen devam ediyorum. 3 zincirimi çekmiştim. Kenar bölümümü tekrar yapıyorum. Birinci değil, ikinciye battım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve kutucukların içine yine kutucuk yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 kutucuğun içine battım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 kutucuğa battım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 bu şekilde
tam uç kısmı, orta kısma gelene kadar 4 zincir çekip kutucuklara sabitleyelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar kutucuklarımı yaptım. Tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yine kutucuğum var. Burada yine 4 zincir çekiyorum. Bakın burada 4 zincirlik, yani tam ortadayım. Tığın başını doladım. Hemen trabzan tepesine, pardon, tığın başını dolamıyorum tabii ki. 4 zincirimi çektim. Trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Burada arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 4 zincirlik bölümün tam ortasına batırıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. Yani burada ben arttırma yapmış oldum arkadaşlar. Daha sonra sıra sonuna kadar yine 4 zincir çekip kutucukların içine batıyorum. Sadece ortada o arttırmayı yaptık. Diğer taraflarda yine 4 zincir kutucukların içine batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine 1 2 3 zincir çekerek hemen köşemi tamamlıyorum. Köşe dediğimde zaten artık anlıyorsunuzdur. 3 tane ikili trabzan ve kenar trabzanı. 3 zincirle yukarı çıktım. Modeli çevirdim. Ve yine aynı şekilde kenarımı yapıyorum. Ve burada yine kutucuk sıramız var arkadaşlar. Yine her bir kutucuğun içine 4 tane zincirle sık iğne yapacağız. 4 zincir, ilk kutucuğun içine battım, sık iğne. 1 2 3 4 kutucuğun içine battım, sık iğne. 1 2 3 4 kutucuğun içine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir ortaya gelene kadar devam edelim. Bakın şu bölüme kadar geldim. Şu büyük, yani tam orta ayrımında bakın 2 tane kutucuk var. Şuraya da batmak istiyorum. 1 2 3 4 şu kutucuğun içine battım. İşte bakın 2 kutuya geldim. Yine 3 zincir. Şöyle göstermek istiyorum. Battım ve burada 5 zincirim var. 1 2 3 4 5 hemen yanındaki kutucuğa battım ve şalımın uç kısmını şu şekilde uzatmış oldum. Daha sonra yine 4 zincir çekerek kutucukların içine batmaya devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 zincir kutucukların içine batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. 3 zincirimi çekiyorum. Kenarımı yapıyorum. Son olarak kenar trabzanımı zincir üzerine şöyle uzatarak yapıyorum. Eğer şurada bir kasma olursa üçlü veya dörtlü zincir de çekebilirsiniz. 3 zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine kenarımı yapıyorum. Evet. Burada 3 zincirim var. Bakın. İlk kutucuğu atlıyorum. İkinci kutucuğun içine sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Önümdeki kutucuğa sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir, önümdeki kutucuğa sabitledim. Bir zincir, önümdeki kutucuğa sabitledim. Yani bir kutucuğa 3 zincirle sık iğne yapıyorum. Bir kutucuğa bir zincirle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne yapıyorum önümdeki kutucuğa. Bir zincir, önümdeki kutucuğa sık iğne.
Bu şekilde tam ortaya gelene kadar devam edelim. Sona gelmek üzereyim. Bakın tam orta bölümüm burası. Bir zincir çektim. Kutucuğun içine sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tam orta bölüm 5 zincir çektiğimiz bölüme sabitliyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar burada 1 2 3 zincir, aynı şekilde devam ediyorum. Bir zincir sık iğne, 3 zincir, önümdeki kutucuğa sık iğne, bir zincir, bir zincir, 3 zincir şeklinde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın son burayı yine boş bırakacağım kutucuğu. 4 zincirimi çektim ve burayı atlayıp yine şöyle ikinciye batarak kenarımı yapıyorum. Burayı atlamış oldum. Yine 3 tane ve kenar trabzanım. Şimdi hemen şöyle anlatmak istiyorum. Bakın bu bölüme kadar geldik ve şimdi şurayı hatırlarsanız popcorn sıramız vardı. Şimdi o popcorn sırasına geri döndük. Şimdi bir üst sırada popcornlarımızı yapacağız. Yine 3 zincirle yükseldim. Kenarımı yapıyorum. Şöyle burayı biraz hızlı yapmak istiyorum. Evet. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Hatta 4 çekelim. Hemen önümdeki kutucuğa sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın bir zincirlik kutucuklarımız var. Şöyle hemen o bir zincirli kutucukların içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı bir zincirli kutunun içine 6 tane ikili trabzan. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Yine arkadan tığımı şu şekilde soktum ve ilmeği içinden geçirdim ve popcornumu yaptım. 1 2 3 4 zincir, önümdeki 3 zincirlik kutucuğa battım, sabitledim. 1 2 3 zincir, önümdeki tek zincirlik kutucuğa 6 tane ikili trabzan. 2 3 4 5 ve 6. Hemen şu şekilde arkadan tığımı battım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 4 zincir, hemen önümdeki kutucuğa batıyorum, sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir ve yine buraya bir popcorn yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ortaya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şu ortaya gelene kadar şöyle popcornlarımı yaptım. Tam orta bölümdeyim. Orta bölümde de bir tane tek zincirimiz vardı. Bir an aklıma gelmedi ismi. Tam orta bölümü şöyle tek zincirlik bir yer yapmıştık. Hemen oraya da popcornumu yapıyorum. Evet, yine o tek zincirlik bölümün içine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6. Yine arkadan tığımı batırıyorum. 1
2 3 4 3 zincirlik bölümü sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir ve tek zincirlik bölüme popcorn yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, popcornlarımız bu şekilde devam edecek. Ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son popcornumu yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kutucuğun içine battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir ve ikinci trabzana yine kenar bölümümü yapıyorum. Kenar trabzanımı da aynı şekilde 3 zincirle yükseldim. Şöyle şuraya bir göstermek istiyorum sizlere. Şöyle popcornlarımı tamamlandı. İsterseniz popcornları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane popcornum var arkadaşlar ve nihayet bu bölüme geldik. Diğeriyle hemen hemen aynı arkadaşlar. Yine kenar bölümümü yapıyorum. Yine 3 zincirle başlıyorum. Önümdeki kutucuğa battım. Sık iğne ile sabitledim. Burada ne yapıyorduk? 1 2 3 4 kez tığımın başını doladım. Burada tam popcorn'un altındaki trabzana bağlayacağım. Yani şuraya. Şöyle baktığımda bakın tam altındaki trabzan şu. Hemen onu şu şekilde belinden doluyorum. Ve altılı trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 3 4 5 6. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen arkasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Aynı boşluğun içine üçlü trabzan. Önce 1, sonra 2 2 kapatıyorum. 2 kez doladım. Hemen popcorn'un tepesine battım. Önce 1, sonra 2 2 2 kapatarak bir dörtlü trabzan yaptım. 4 zincirim var burada. 1 2 3 4. Hemen dörtlü trabzanı şöyle tepesine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 2 kez doladım. Hemen popcorn'un tepesine battım. Dörtlü trabzan. Ve yine burada aradaki boşluğa önce üçlü trabzan. 1 2 3 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Burada tığın başını 3 kez doluyorum. Ve bakın burada birinci değil ikinci zincirin şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle az önce göstermiştim ama yine göstereyim. Bakın. Birinci değil ikinciye sabitliyorum şu şekilde. Ve burada 2 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Bunu hemen şuradaki sık iğne ile sabitliyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk modelimi yapmış oldum. Hemen ikinciye geçelim. Yine burada 1 2 3 4 kez doladım. Hemen bakın fıstığın altına gelen ikili trabzana önce 1, sonra 2 2 kapatarak altılı trabzanımı yapıyorum. Burada ne yapıyorduk? Hemen arkadaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2
3, bir tane üçlü trabzan, 2 kez doluyorum. Fıstık tepesine şu şekilde dörtlü trabzanımı yapıyorum. 4 zincir ve trabzan tepesine kaydırmayla sabitliyorum. 2 kez doladım. Tekrar fıstığın tepesine battım. Dörtlü trabzan. Şöyle. Tekrar hemen yanındaki boşluğa bir üçlü trabzan, 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Burada tığın başına 3 kez doluyordum. Ve hemen geriye dönüp bakın birinci değil ikinciye batıyorum. Şöyle çift batarsanız evet. Şu şekilde batalım. Dörtlü trabzan 2 2 kapatarak. Ve bunu hemen yanındaki sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar ortaya gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, tam ortaya gelmek üzereyim. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane yaprak yaptık. 7. ortası olacak. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi trabzanlarım var. Şu ortada trabzanım maalesef yok. O yüzden burada hemen burayı yaptım. Arkadaki sık iğneyi sabitliyorum. Tekrar burada 1 2 3 4 kez doladım. Bu sefer bakın burada zincirim var. Zincirimi şu şekilde sabitliyorum. Önce 1, sonra 2 2 altılı trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde olacak. Daha sonra hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sadece bir değişikliğimiz, burada trabzan olmadığı için hemen şuraya sabitliyorum. Evet, 3 tane ikili trabzan, bir tane üçlü, 2 kez doladım. Fıstık tepesine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Pıtırcığımı yapıyorum 4 zincir çekerek. Ve yine 2 kez doluyorum. Ve yine fıstığın tepesine dörtlü trabzanımı yaptım. Hemen arkasındaki boşluğa üç tane ikili trabzan, bir tane çok pardon, önce üçlü trabzanımı yapıyorum, daha sonra 3 tane ikili trabzan. Evet, 1 2 3 kez doladım. Hemen buradaki trabzanın birinci değil ikincisine battım ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Hemen arkasındaki sık iğneyi sabitledim ve burada yine 4 kez dolayarak devam ediyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Gayet çok şık oldu arkadaşlar. Şöyle şunu düzelteyim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Hemen burada yine şöyle şurayı bitirdim. Sık iğnemi yapıyorum. 1
2 3 zincir, sık iğne ile sabitledim. 3 zincir ve kenar bölümümü yapıyorum. 1 2 3 kenar trabzanımı da yapıyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Arkadaşlar modelimiz buranın, yani şu bölümden itibaren yaptığımızın devamı. Daha fazla göstermeme hiç gerek yok. Çünkü eğer buradan sonrasını şaşırırsanız videoya başa alıyoruz ve hemen bu modeli, bu yaprakları yaptığımızdan sonraki sıraları burada da uyguluyoruz. Her sırada bu ilk yapraklardan sonra şu yapraklara gelene kadar neler yaptıysak diğer taraflarda da aynılarını yaparak bu güzelliğe ulaşıyoruz arkadaşlar. Şuralara neler yapabiliriz derseniz buralara ikili trabzan yapabilirsiniz, sık iğne yapabilirsiniz. Bu modeli kenar çalışmıyoruz. Bu modelin bitimi bu şekilde olacak. Ördünüz, ördünüz, ördünüz. Sonuna geldiniz ve sonunu bu yaprakları yaparak bırakıyoruz ve bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç kenar yapmaya gerek yok ve daha fazla da videoyu uzatmaya gerek yok. Gerçekten çok şık bir model. Biliyorum video biraz uzadı ama tamamını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.